Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizler için geçen hafta yayınlamış olduğum bu 3 boyutlu altıgen motiflerle yapmış olduğum hırkanın detaylı anlatımını yapacağım. Gerçekten hem YouTube üzerinden hem de Instagram üzerinden birçok mesaj aldım. Bu şekilde ilgi görmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Böylece sizlerin isteği doğrultusunda videonun hırkamızın 2 tane videosu olmuş oldu. Hem örgüden anlayanlar için pratik bir anlatımı oldu, hem de yeni başlayanlar için de yine detaylı bir anlatım videosu olmuş oldu. Şimdi burada ben farklı bir ip kullandım ve renkleri de farklı kullandım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de farklı bir renk kombinasyonu yaptım. Şimdi burada Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullandım. 4,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler eliniz gevşekse 4 milimetrede kullanabilirsiniz. Eliniz sıkıysa 4,5 milimetre ile örebilirsiniz. Hatta örebiliyorsanız 5 milimetre ile de örseniz daha güzel olur. 3 boyutlu bir örnek çalışması olduğu için ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel duracaktır. Dilerseniz Alize'nin Alize Angora Gold'un iplerini tek kat yaparak da örebilirsiniz. Onu da denedim. Gerçekten 3 boyutlu görünümü kaybolmuyor. Yine onu da tek kat örerken 4-4,5 milimetre tığ kullanabilirsiniz. Yani trabzanları uzatarak örerseniz eliniz bir müddet sonra alışacaktır büyük numarayla ince ipleri örmeye. Yünlü olduğu için rahatlıkla örebilirsiniz. Yine bu ipimiz de yünlü olduğu için yine tığ numaralarınızı elinizin rahat ettiği şekilde kullanabilirsiniz, ama 4 milimetrenin altına düşmenizi tavsiye etmiyorum. Şöyle küçük bir örnek çalışması daha yaptım. Bununla devam etmedim. Aslında ilk önce bunlarla devam edecektim ama yine motifin büyük olmasını istemedim. Bu şekilde ince bir iple ördüm. Bütünü daha rahat görebilmeniz için anlatırken de. Şimdi bu da Alize midi ile çalıştığım, yani başladığım. Burada fuşya rengi kullandım. Biraz sanki böyle kamerada yine diğeri gibi kiremit rengine yakın duruyor ama burada fuşya rengi ile çalıştım. Krem rengi ve fuşya çok yakıştı. Çok gösterişli oldu. Burada da biraz daha ağır bir renk tonu olmuş oldu. Dilerseniz bununla da, yani Alize'nin midi ipleriyle de çalışabilirsiniz. Alize'nin midi iplerini kullanırsanız yine 6 milimetre kullanıp kol bölümünde 2 model yaparak tamamlayabilirsiniz. Bu iplerle çalışırsanız videonun içerisinde kaç model yapacağınızı anlattım. Ölçüleri nasıl ayarlayacağınızı da ona göre gösterdim. Şimdi bu motifimizin üzerinde ön ve arkaya da nasıl sıralar eklendiğini anlattım. Yaka kısmını da anlattım. Kol bölümünde birleştirdikten sonra nasıl devam edeceğimizi gösterdim. Şimdi burada artık bu motifin birebir aynısından öreceksiniz. Onun son sırasında, size videoda anlatmış olduğum son sırasında da buradaki motife arka bedenden birleştirme yapacaksınız. Hatta diğer motifi bitirdikten sonra da bu şekilde ikisini şöyle çevirerek koyduktan sonra alt veya şu üst bedenden dikerek birleştirme de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Boyunu daha uzun yapmak isterseniz ben birleştirme yaptıktan sonra bir model ördüm, ama sizler burada 2 model örerek de boyunu daha da uzun yapabilirsiniz. Evet, şu şekilde hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu iple de çok güzel durdu. Orta kalınlıkta oldu. Diğeri daha kalın oldu. Burada buhar ütüsü yapmadım. Ve bu motifim için 2,5 yumak ip kullandım. Dolayısıyla diğer hırkam hem 38 bedenden başlayıp 44 bedene kadar olabilecek bir hırkaydı. Yine bu hırkamı yaparken de aynı ölçüleri olabilecek şekilde verdim. Dolayısıyla sizler burada yine hem 38 bedenden başlayıp x darca olacak şekilde yapmak isterseniz 6 tane ip kullanmanız yeterli olacaktır. Her renkten 3 yumak almanız yeterli olacak. Belki biraz artabilir ama ortalama olarak yeterli gelecektir. Evet, tığ numaramı da söyledim. Hazırsanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Başlarken hemen tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine batıyorum ve kaydırmayla kapattım. Şimdi şu ipimizi de arada gizleyerek zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3 zincir daha çektim. Bu şekilde. Şimdi halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 3 ikili trabzan.
Şöyle 2 ve 3. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Toplamda 6 tane bu üçerli trabzan gruplarından yapacağız. Aralarda 2 zincirimiz var. 6 tane üçerli grubumu tamamladım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi hemen bir zincir çektim. Bir ip aldım ve ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Hemen şöyle 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte kapattım. Böyle kapattığınız zaman bu şekilde bir görünüm alması gerekiyor. Yani çok sıkarak değil de biraz böyle uzatarak, ortalayarak kapatıyorum. Bir zincir, hemen şöyle boşluğun içine bir sık iğne yaptım. Şöyle sık iğnenin şu ikinci ilmeğine şöyle batıyorum. Buradan bir ilmek aldım, uzattım. 2 ilmeğimi tekrar birlikte topladım. Burada 3 zincir çekerek de yine bir trabzan yapabilirsiniz. Ya da bir zincir, bir sık iğne, daha sonra 2 zincir çekerseniz de yine bir trabzan olmuş olur. Şimdi başta sık iğne yaptığımız zaman burada yapmış olduğumuz iki trabzandan sonra zincirle trabzan arasında boşluk kalmaması için bu şekilde sık iğne ile başlıyorum. Evet, şimdi arada zincir çekmeden tekrar buraya 2 ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden sıradaki köşe boşluğuna atlıyorum. 3 ikili trabzan. İki zincir, tekrar 3 ikili trabzan. İkinci sırada bütün köşe boşluklarına ya da iki zincir boşluklarına bu şekilde köşelerimizi oluşturuyoruz. Aralarda zincirimiz yok. Sadece köşelerde 2 zincirimiz var. Şöyle 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. İkinci sırayı tamamladım. Şimdi başladığım yere tekrar geldim. Burada yine zincir çekmeden yarım köşemizi tamamlayacağım. Hemen şöyle ilk boşluğa tekrar 3 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir, hemen bir ip aldım ve burada şimdi bu şekilde trabzan yaptığımız için üzerinde yine 2 tane ilmeğimiz var. Hemen buradan batıyorum. Buradan bir ip aldım. 3 ilmeğim var. Bakın şöyle sıkmıyorum bu tarafa doğru. Hemen şöyle biraz uzatıyorum. Ortalayarak 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir zincir çektim ve burada artık rengimi değiştireceğim. Hemen diğer rengimi aldım. Yine tığıma bir başlangıç ilmeği atıyorum. Şimdi her zaman yeni sıraya başlarken farklı bir köşeden başlıyorum. Buradaki ipimizi daha iyi gizleyebilmek için, yani 2 tane ipimizin aynı yere denk gelmemesi için farklı bir köşeden başlıyorum. Hemen şöyle battım, bir ilmek aldım, direkt sık iğne yaparak başlıyorum. Burada 2 zincir çekerek de trabzan yapabiliriz. Bu defa da o şekilde yapacağım. Şimdi başlangıçtaki ipimi dönüşte üzerine yine burada yarım köşeyi tamamlarken gizliyorum. Hemen şöyle bir ikili trabzan daha yaptım. Bu bizim ilk köşemiz yarım olarak başladı. Şimdi bir ip aldım. Şu sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Şimdi bu ortadaki trabzanlarımızı başlangıçtan itibaren, yani köşeden sonraki ortadaki trabzanlarımızı biraz daha uzatarak yapalım. Köşelerde çok fazla sivrilme oluyor çünkü. Ortadaki trabzanı başlangıçta yaparsak sıralar ilerlediği zaman yine ortalarda normal bir şekilde yapabiliriz. Çünkü dengelemiş olacağız o zaman. Evet, şimdi köşe boşluğunun içine yine 3 ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar 3 ikili trabzan yaptım. Bu şekilde 3. sırayı tamamlıyoruz.
Son sırayı tamamladım. Yine bir alt sırada olduğu gibi yarım köşemizi tamamlayıp daha sonra da aynı şekilde kapattım. Şimdi yine rengimi değiştirdim. Ana rengimle, yani başlangıç rengimle devam ediyorum. Herhangi bir köşe boşluğuna battım ve bir sık iğne yaptım. Şöyle sık iğnemizin ikinci ilmeğine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle uzattım ve iki ilmeğimi birlikte topladım. Böyle kalın bir trabzanımız olmuş oldu. Hemen iki ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu sırada ön ikili trabzanlar yapacağız. Arada zincir çekmiyorum. Hemen sıradaki boşluğa atlıyorum ve bir ikili trabzan yaptım. Bu ikili trabzanlarımızı yine uzatarak yapalım. Şimdi tığıma iki defa ip aldım. Ortada artık iki tane grubumuz var. O yüzden biraz daha uzatarak yapalım. Hemen alttaki, bakın burada 3 tane trabzanım var. Şöyle ortadakinin altından bu şekilde aldım ve ikisini birlikte uzatıyorum trabzanımın boyuna kadar. Hemen şöyle boşluğa kenara çektim. Tekrar bir ikili trabzan yaptım. Yine 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi bir kez daha yapalım. Hemen bir ikili trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa tığıma iki defa ip alıyorum. Hemen şöyle alttaki trabzanımızın, ortadaki trabzanımızın bu şekilde alttan aldım. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar şöyle kenardan boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım. Bir ip aldım. Yine köşemizi yapıyoruz. Aynı şekilde 3 ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Evet, bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Dördüncü sırayı tamamladım ve beşinci sırayla devam ediyoruz. Yine ikinci rengimi aldım. Hemen tığıma bir başlangıç ilmeği attım. Şimdi herhangi bir köşe boşluğundan yine sık iğnemi yaptım. Hemen şöyle ikinci ilmeğine batıyorum ve iki ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar iki ikili trabzan. Şimdi bu sırada da yine boşluklara 3 ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayacağız. Yani buradaki kahverengi sırayı nasıl yaptıysak aynı şekilde devam ediyoruz. Bütün boşluklara aralarda zincir çekmeden ortadaki trabzanları biraz şu şekilde bakın uzatırken ilmekleriniz çok fazla geniş kalabilir. O yüzden gergin tutarak uzatırsanız şöyle daha iyi olur. Hemen ortadaki ilmeklerimi uzatıyorum. Şimdi burada 3 kere de çıkarak da, yani şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte şeklinde de yapabilirsiniz. Şu kısımları, şimdi köşeye yakın olanları biraz daha yine bu ortaya nazaran biraz daha kısa tutabilirsiniz. Çünkü köşeyle birlikte onlardan sivrilmeye başlıyor. Hemen köşeye geldim. Yine 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Beşinci sırayı tamamladım ve altıncı sırayla devam edeceğiz. Hemen başlangıçta yarım köşe ile başladım bu şekilde. Artık bu kısımlar anlaşılmıştır. Yani hem sırayı tamamladığımız zaman yarım köşeyi tamamlayıp kapattığımız bölüm, hem de bu başlangıç kısmını artık 5 defa tekrar ettik burada. Şimdi hemen sıraya devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben burada köşelerde 2 zincir çekerek devam etmişim. Köşelerde 3 zincir olması gerekiyor. Bu önemli. Bunu tabii ki sizler motife başlamadan önce hemen videonun başında sizlere yine söyleyeceğim, ama burada da söylemek istedim. Şimdi ben model anlatımı yaptığım için artık bu kısmı sökmek istemedim. Şimdi şöyle de göstermek istiyorum. Bakın,
Şimdi bazen altıgen hırkalar yapıldığı zaman şöyle hemen terse çeviriyorum. Katlamayı da görmüş olun. Şimdi şöyle karşıdaki köşeyi diğer köşeye getiriyorum. Şimdi tam karşısına gelmesi gerekiyor. Yani yanlış köşeye getirirseniz şöyle bir görünüm alır. Şöyle karşı köşeye getirdiğimiz zaman bu şekilde bir şöyle 90 derecelik açı elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi iki zincir çektiğimiz için buradaki görüntü bu şekilde. Yani bazen altıgen hırkaları örerken hatta 3 zincir çekseniz bile elinizi sıkı tutarsanız diğer hanım dilendi bey beğendi altıgen hırkalarında da mutlaka köşelerde 3 zincir ve aralarda bir zincir olması gerekiyor. Bu modelin özelliğinden dolayı aralarda zincir çekmiyoruz. Fakat köşelerde 2 zincir çektiğimiz için bakın tam şöyle bir 90 derecelik açı elde etmemiz gerekiyor düzgün bir şekilde. Bu iki zinciri çektiğimiz için bakın bu şekilde yayvan bir düz bir görünüm almış oldu. Şimdi bundan sonraki sıralarda 3 zincir çekeceğim ama buradaki tam yani başlangıçta bunu düzgün yapmadığımız zaman yine birazcık daha eğim olacak ama yine biraz düzelecek. Çünkü ben zaten model anlatımı yaptığım için buradan devam edeceğim. Evet, şimdi hemen devam ediyorum yine. Şimdi bu sırada da yine ön üçlü trabzanlar yapacağız. Köşeden sonra sıradaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şöyle burada yeni başlatıyoruz. Burada ilk defa yapıyorum. Hemen ilk ikisini şöyle diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. Bu üçlü trabzanımızı şuradaki trabzanımızdan bir tık uzun yapabilirsiniz. O daha sonra onun seviyesine yine iniyor. O yüzden biraz uzun yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir ip aldım. Yine boşluğa bir tane daha trabzan yaptım. Bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip alıyorum. Şimdi burada trabzanlarımızın artık ön trabzanımızın altından alıyorum. Yine ön üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar hemen kenardan bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi bu üçlü trabzanları yaparken biraz böyle elinizi yatırarak yaparsanız hemen şurada göstereceğim. Daha rahat, daha düzgün trabzanlarınız olur. Buradan aldım. Şöyle gergin bir şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Ve şöyle biraz elinizi yatay olarak, yani direkt dik olarak değil de yatay olarak çekerseniz daha iyi olur. Evet, zaten bu sırayı tekrar etmiştik. Hemen köşeye geldim. Yine 3 ikili trabzan. Bundan sonra ben de 3 zincirle devam edeceğim. 1 2 3 zincir. Tekrar hemen 3 ikili trabzan. Evet. 6. sırayı aynı şekilde tekrar ediyoruz. 6. sırayı tamamladım. Şimdi sonda yine şöyle bir zincir ve hemen ilk trabzan üzerine battım. Buradan bir ip aldım. 3 ilmeğin birlikte topladım. Yani bu kısımları baştan itibaren doğru anlatmışım. Çünkü kare motifler yaparken bu şekilde kapatırken şu başlangıçta bir zincir çekmiyoruz. Sadece 3 ilmeği birlikte toplayarak yaptığımız zaman burası yeterli oluyor. O yüzden burada 3 zincir çektiğimiz için, yani altıgen hırka olduğu için bir zincir, daha sonra yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi bundan sonraki sırada, yani 7. sırada aynı renkle devam edeceğim. Sizler burada renginizi değiştirebilirsiniz. Hemen şöyle yine ilk trabzanımı yaptım ve 2 ikili trabzan. Pardon, 3 ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle üçüncüsü. Yani baştaki trabzanımızla birlikte burada 4 ikili trabzanımız var. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle biraz uzatarak yapacağım. Şöyle beşincisi ve altıncısı. 2 4 5 olmuş. Şöyle altıncısı. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne, bir ip aldım. Tekrar 6 ikili trabzan sıradaki boşluğa. 3 4 5 ve 6. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi köşe boşluğunun içine 8 ikili trabzan yapıyoruz.
2, 4, 6, 7 ve şöyle sekizincisi. Hemen yine köşeden dönüyoruz artık. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan, bir sık iğne, 6 ikili trabzan, bir sık iğne ve köşede 8 tane ikili trabzanımız var. Bu şekilde 7. sırayı tamamlıyoruz. Bu başladığımız yere geldiğimiz zaman yine 4 tane, yani burayı 8'e tamamlıyoruz. 4 ikili trabzan yapıp hemen kaydırmayla direkt kapatıp yine sona geldiğim zaman tekrar göstereceğim. Hemen şöyle devam ediyorum ben. Sırayı tamamladım. Burada yarım köşemizi de tamamladım. Hemen şöyle kapatırken ilk trabzanın üzerine batıyorum ya da siz zincir çektiyseniz ilk zincirin içine şöyle battım. Bir ilmek çıkardım. Hemen şöyle kaydırma yaparak kapattım. Şimdi zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle çektim. Hemen kaydırma yapmış olduğum trabzanı şöyle arkadan tığımı geçirdim ve ipimi arkaya çekiyorum. 8. sırayla devam ediyoruz. Hemen rengimi değiştirdim ve yine başlangıç ilmeğimi attım. Şöyle herhangi bir köşeden başlayacağım. Burada 8 tane ikili trabzanımız var. 2, 4. Şöyle. 4. trabzanım, bakın arkadan tığımı bu şekilde geçirdim ve arka ikili trabzan yapacağım. Buradan aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Önce bir sık iğne yaptım. Sonra 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Tekrar sıradaki trabzanın arkadan alarak arka ikili trabzan yapıyorum. Şu ipimizi şöyle çekeceğim. Şimdi arka ikili trabzan yaparken iplerimizi, şimdi şöyle tığımı geçirdikten sonra ipimi şöyle bakın üzerinden atıyorum. Tuttum ve daha sonra bir arka ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde ipimi gizlemiş oldum. Şimdi burada diğer arka ikili trabzanı yaparken yine aynı şekilde şöyle bakın. Şu şekilde ipin üzerine aldım. Daha sonra bu ilk 2 ilmeğimi topluyorum ve ipimizi burada gizlemiş oluyoruz. Hatta şöyle 3. kez yapacağım. Bakın ilmeklerimi aldım. Şu ipim çok küçüldüğü için artık gelmiyor. Evet, bu şekilde arka ikili trabzanlar yapacağız bu sırada. Hemen sık iğnenin olduğu yere geldim ve burada fıstık yapıyoruz. Şöyle 1, 2, yani sık iğnenin üzerine fıstığı yapıyoruz. Şu alttaki boşluğa batarak. Şöyle dördüncüsü. İpinizin inceliğine ve kalınlığına göre dörtlü ya da beşli ya da üçlü fıstık yapabilirsiniz. Şimdi hemen bir ip aldım. Şöyle sıradan devam ediyorum. Burada 6 tane arka ikili trabzanımız olacak. Şöyle ikincisi 3. Yine buralarda dikkat edelim. Bazen bu kenardakileri görmeden 5 tane arka ikili trabzan yapabilirsiniz. Burada sayılar önemli. Şöyle dördüncüsü 5 ve 6. Şimdi tekrar fıstık yapacağım. Bakın sık iğnenin olduğu yerde alttaki boşluktan alıyorum. Şöyle uzattım. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir çektim. Sıradan devam ediyorum. Sık iğnelerin olduğu yere fıstık yapıyoruz. Trabzanları da arka ikili trabzan olarak tekrar edelim. Köşeye geldiğimiz zaman 8 tane arka ikili trabzanımız olacak. Yani zincir çekmiyoruz. Köşelerde arttırmamız yok bu sırada. Sadece fıstıkları yaparak burada arttırma yapmış oluyoruz aslında. Evet, tekrar sık iğnenin olduğu yere geldim. Hemen bir fıstık daha yapacağım. Şöyle 2, 3 ve dördüncüsü. Ben yatay bir şekilde elimi tuttuğum için bu fıstıklar düzgün olmayabiliyor. Evet, 8 tane arka ikili trabzan, yine bir fıstık, 6 arka ikili trabzan ve bir fıstık.
8. sırayı tamamladım ve ilk modelimizi bitirmiş olduk. Şöyle bakın, burada yine başladığım yere geldiğim zaman hemen ilk trabzanın üzerine kaydırmayla sırayı kapattım ve ipimi yine arkaya çektim. Şimdi model kurulumuna tekrar başlayacağız. Bu ilk başlamış olduğumuz sıra hem bu ilk modele dahil olacak hem de ikinci modelin başlangıcı olmuş olacak. Yani burayı da tamamlamış olacak. Çünkü tekrar arka ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Hemen şöyle herhangi bir köşeden yine 2, 4, şu dördüncü, yani buradan 1, 2, 3, 4. Bu şekilde yine arkadan battım ve hemen şöyle sık iğnemi yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Şimdi aynı yere 2 tane arka ikili trabzan daha yapıyorum. Yani toplamda 3 tane olacak. Hemen şöyle üçüncüsünü yaptım. Bakın bu şekilde 3 tanesini de aynı trabzanın üzerine yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Bu sırada bütün trabzanların şöyle arkalarından alarak arka ikili trabzan yapacağız. Hemen şöyle dördüncüsü. Şimdi aradaki fıstıkları atlıyoruz. Yine direkt buradan hemen trabzanların arkasından devam ediyorum. Yine ortalarda bakın, şimdi motifimiz biraz daha büyüdüğü için köşe ile birlikte köşeden sonraki trabzan gruplarını yine böyle çok fazla uzatmıyorum. Yani her zaman yaptığım şekilde yapıyorum. Daha sonra köşeden sonra bu arada kalanları, yani bundan sonrakileri, bu ilki, bundan sonra ortada kalanları yine trabzanları biraz uzatarak yapmaya çalışıyorum. Hemen şöyle 6. arka ikili trabzanımı yaptım. Aradaki fıstığı atlıyorum. Hemen yine 6 arka ikili trabzan yapıyorum. Evet, köşeyi tekrar göstereceğim. Hemen oraya hızlıca geleceğim. Şöyle burada şöyle trabzanlarımı uzatıyorum. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Şimdi fıstığı atlıyorum. Burada ilk 3 trabzanımızın şöyle arkasından alarak hepsine birer tane arka ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü. Şimdi dördüncüsünün üzerine 3 tane arka ikili trabzan yapacağım. Şöyle birincisi, şöyle üstten batıyorum. İkincisi ve üçüncüsü. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir. Şimdi burada ipimizi de gizleyeceğim. Bakın, ipimizi önce şöyle trabzanımızın arkasından aldım. İpi şöyle önce aşağıya bıraktım. Üzerine bu ringimi getirdim. Hemen şöyle bir arka ikili trabzan yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Ve üçüncü arka ikili trabzanım, aynı yere 3 tane yapıyoruz. Evet, köşelerimizi bu şekilde arttırmalar yaparak devam edeceğiz. Şimdi sıradan devam ediyorum. Bütün trabzanlarımızın şöyle bakın, bu ipimi de tekrar sağlamlaştırmak istiyorum. Çünkü bir kere üzerine örmüş oldum. Buradan ipimin üzerine atıyorum. Çünkü zinciri çekmediğimiz için. Daha sonra da daha uzun bırakırsanız iplerinizi iğne yardımıyla trabzanların arasında da gizleyebilirsiniz. Ben bu şekilde örerken gizliyorum. Evet, şöyle 2 ve üçüncüsü. Evet, bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Yine başladığımız yere geldiğimiz zaman burada ilk 3 trabzanı üzerine tek olarak yapıyoruz ve şu dördüncü trabzanın üzerine 3 tane arka ikili trabzan yapıp yine bir zincir ve yarım trabzanla köşeyi kapatıyoruz. Sırayı tamamladım. Şimdi burada yine gördüğünüz gibi yarım köşeyi tamamlarken burada 3 tane, şöyle bakın, şu kısımda 3 tane arka ikili trabzanı yaptım.
Sonuncusu yani dördüncünün üzerine başlangıçta yapmış olduğumuz gibi 3 tane arka ikili trabzan yaptım. Yine bir zincir çekip hemen şöyle bir zincir çektim, bir ip aldım ve ilk zincirin içine batıyorum. Ben 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir zincir, hemen şöyle bir ip aldım ve 2 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar sık iğnenin ikinci ilmeğine batıyorum. Uzattım ve 2 ilmeğimi tekrar topladım. Evet, 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden hemen 3 ikili trabzana atlıyorum. Şöyle araya batıyorum. Tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar zincir çekmeden 3 ikili trabzana atlayıp yine 3 ikili trabzan. Evet, devam ediyorum. Hemen 1 2 3 araya battım. 3 ikili trabzan. Sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman yine 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Biz şimdi şu ikinci sırayı yapıyoruz. Onuncu sırayı tamamladım ve 11. sırayı da rengimi değiştirerek tamamladım. Burada zaten hep aynı şeyleri yaptığımız için tekrar göstermek istemedim. Gördüğünüz gibi başlangıçtaki 3. sıramızı tekrar etmiş olduk. Şimdi hemen yeni sırayla devam edeceğiz. Şöyle tığıma bir ilmek attım. Herhangi bir köşe boşluğundan aynı şekilde başlıyorum. Şöyle sık iğnemin ikinci ilmeğine battım. Ve bu şekilde ilk trabzanımı yaptım. Tekrar 2 ikili trabzan. Şöyle ikincisi. Şimdi bir ip aldım. Sıradaki boşluğa hemen bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip alıyorum. Şöyle alttan şimdi üçlü ön trabzanlarımızı başlatıyoruz. Şöyle ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar devam ediyorum. Bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi sıradaki boşluğa atlıyorum. Aynı şekilde sırayı devam ediyorum. Şimdi bu modelin ikinci tekrarı olduğu için biraz daha kısa ilerleyeceğim. Bu şekilde sadece hangi sırada neyi yaptığımızı yani baştaki sıralara göre hatırlamış oluyoruz. Sadece böyle başlangıçta gösteriyorum. Şimdi ön trabzanları başladığımız sıradayız. Yani bunu bir kez ördüğünüz için köşeye kadar ilerlemeyeceğim. Tekrar köşeyi de göstermeyeceğim. Zaten 3 ikili trabzan, 3 zincir ve 3 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Başa geldiğimiz zaman yine yarım köşeyi tamamlıyoruz. Aynı şekilde de köşeyi kapatıyoruz. Şimdi yeni sırada bu kahverengi sırayı tekrar edeceğiz. Onu da tamamlayıp o şekilde geleceğim ve ikinci kez ön trabzan sırasını yapacağız. Hemen yeni sırada şu boşluklara burada olduğu gibi üçerli trabzan gruplarını yapalım. Ondan sonra ikinci ön trabzan sırasında tekrar görüşelim. Evet, gördüğünüz gibi son iki sırayı tamamladım. Şu ön trabzan sırasını ve üzerine de yine ikinci kez kahverengi ile bir sıra daha yaptım. Şimdi ikinci ön trabzan sırasıyla devam edeceğiz. Hemen yarım köşemi başladım bu şekilde. Şimdi zincir çekmeden yine sıradaki boşluğa atladım ve bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada ilk ön trabzanımızı başlatıyorum. Tığıma 2 defa ip aldım. Şöyle ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Üçlü trabzan yaptım. Hemen şöyle bir tane daha ikili trabzan yaptım. Sıradan devam ediyorum. Hemen bir ikili trabzan, tığıma 2 defa ip aldım. Ön trabzanın altından alıyorum. Tekrar bir ön
üçlü trabzan yaptım. Hemen bir ikili trabzan daha yapıyorum. Evet, aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi burada sadece sıraların sıralamasını hatırlatmak için bu şekilde başlangıç bölümlerini göstereceğim. Hemen şöyle bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Yine buradan alıyorum ve bir üçlü ön trabzan yaptım. Evet, köşeye geldiğimiz zaman köşelerde burada bir tane ön trabzana yeni başlatıyoruz. Daha sonra yine 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan şeklinde bu sırayı da tamamlıyoruz. Bundan sonra rengimizi değiştirmeyeceğim. Yine aynı renkle devam edeceğiz. Evet, sırayı tamamladım ve yeni sırayla devam ediyoruz. Hemen şöyle yine sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ilk trabzanımı yaptım. Ve 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu sırada yine aynı renkle devam ediyorum. Hemen şöyle, pardon, burada 3 4 tane ikili trabzanımız olacak. Yani ikinci ön trabzan sırasını tamamladıktan sonra şimdi artık yelpaze modeline başlıyoruz. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir ip aldım. Sıradaki boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu ikinci model sırasında yelpazeleri yaparken boşluklar tam denk gelmiyor. Hemen onu köşeye geldiğim zaman tekrar göstereceğim. Şimdi burada 2 4 5 şöyle 6 tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan. Şöyle 2 3 4 5 ve 6. Evet, şimdi köşeye kadar ilerleyeceğim. Köşede tekrar göstereceğim. Köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada son boşluğun içine 6 tane ikili trabzan yaptım. İlk modelimizi yaparken burada sık iğnemiz vardı. Şimdi burada boşluklar bu şekilde denk geliyor. Burada 6 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra bu 3 tane trabzanın şöyle ikincisinin üzerine batıyorum ve bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar köşe boşluğunun içine 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu köşeyi yaparken dilerseniz köşeden sonra ilk boşluğa değil, burada da yine şu ikinci trabzanın üzerine sık iğne yapabilirsiniz. O zaman da buraya geldiğiniz zaman bu son boşluğun içine sık iğne yaparak yine köşe boşluğuna atlamış olursunuz. Yani sadece burada bir boşluğumuz eksik oluyor. Yani model bu şekilde denk geliyor. Şöyle 8. ikili trabzanımı yaptım ve yine sıradaki boşluğa hemen bir sık iğne yaptım. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle biraz kadrajdan çıkmışım, hemen göstereyim. Evet, son sırayı tamamladım. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Arka ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Şimdi burada artık bir sıra yaptıktan sonra modelimizi tamamlamış olacağız. Yine bir sıra daha yaptığımız zaman kol birleştirmesiyle devam edeceğiz. Şimdi burada hemen şurayı da göstermek istiyorum tekrardan. Yine başlangıca geldiğimiz zaman 4 tane ikili trabzan yapıp kaydırmayla kapattım. İpimi arkaya çektim. Evet, şimdi yine köşede şuradan sayıyorum. 1 2 3 4. Şimdi buradan arkadan tığımı geçirdim. Hemen buradan bir ip aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. 1 2 zincir çektim. Şimdi burada ilk arka ikili trabzan sırasına başladığımız zaman bunu şaşırmayın. 3 tane yapmıyoruz. Bu bir trabzanın üzerine 3 tane arka ikili trabzan yapmıyoruz. Hepsinin üzerine sadece bir tane arka ikili trabzan yapıyorum. Evet, şöyle dördüncüsü. Şimdi sık iğnemizin üzerine fıstık yapacağız.
Hemen şöyle bir ip aldım. Alttaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Hemen arka ikili trabzanlar yapıyoruz. Burada sayılara dikkat edelim. 6 tane olsun bu aralarda. Bazen şu ilk trabzan buraya birleştiği için bunu unutabilirsiniz. Yani burada baştakini ya da sondakini. O yüzden burada sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bir kez daha fıstık yapacağım. Dediğim gibi artık modelin başlangıcını gösteriyorum. Tekrar sık iğnenin altındaki boşluktan alarak dörtlü fıstık yapıyorum. Evet, şöyle bir zincir çektim. Şimdi bu sırada şu köşeden önce trabzanın üzerine sık iğne yaptığımız için burada fıstığı yaparken yine sık iğnenin üzerine değil, buradaki trabzanın üzerine batarak, yani sık iğneyi kapatarak fıstığımızı buraya yapacağız. Daha sonra zaten diğer bölümlerde sık iğneler hep boşluklara denk geldi. Evet, bu sırayı da tamamlayalım. Daha sonra yeni sırada devam edeceğiz. Yine baştan size göstereceğim. Sonra biraz ölçüler hakkında anlatacağım. Hemen ölçülerle ilgili bilgi vereceğim. Kol birleştirmesini yaptıktan sonra yine nasıl sıralar eklediğimizi de göstereceğim. Çünkü bu ip ince olduğu için, gördüğünüz gibi bu ip ince olduğu için motifimiz diğer hırka motifinde olduğu gibi bu o kadar büyük olmadı. Zaten özellikle bu iple çalıştım, biraz daha küçük olsun, bu şekilde sizler de bütünü görebilirsiniz diye. Evet, ben sırayı tamamlayacağım, tekrar geliyorum. Evet, şimdi herhangi bir köşeden yeni sıraya başlıyorum. 2 4 şöyle dördüncü trabzanın 1 2 3 dördüncü trabzanın arkasından bir ip aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım, bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir daha çektim, bir ip aldım. Şimdi aynı yere 2 ikili trabzan daha yapacağım. Arka ikili trabzan, şöyle 1 ve 2. Burada toplamda 3 tane arka ikili trabzanımız oldu, aynı trabzanın üzerinde. Şimdi sıradan devam ediyorum. Hemen şöyle arka ikili trabzanlarla bu sırayı tamamlayacağız. Sadece köşelerde bu şekilde yapacağız. Evet, aradaki fıstığımızı atlıyorum. Hemen sıradaki trabzanın şöyle arkadan aldım. Yine ikili trabzanlarla devam ediyorum. Evet, şimdi yeni modele de başlamış oluyoruz. Evet, bu sırada bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi köşeye geldiğimiz zaman, burada tekrar hatırlatayım. Köşeye geldiğimiz zaman ilk 3 tane trabzana arka ikili trabzan yapıyoruz. Dördüncüsünün üzerine 3 tane arka ikili trabzan, 3 zincir. Sonra sıradakinin üzerine de, yani bu taraftan saydığımız zaman yine dördüncünün, yani bu ortadaki 2 tanenin üzerine arada 3 zincir çekerek 3 tane arka ikili trabzan yapıyoruz. 3 burada, 3 de burada. Bunun dışında hepsini arka ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Aradaki fıstıkları atlıyoruz. Sırayı tamamladım. Böylece ikinci modelimizi de bitirmiş olduk ve üçüncü modele başlamış olduk. Yani bu sırayla hem üçüncü modele başladık hem de ikinci modeli tamamlamış olduk. Şimdi şöyle hemen köşeleri de göstermek istiyorum tekrar. Gördüğünüz gibi bakın, burada biz 3 tane arka ikili trabzan yaparak başlamıştık. Dönüşte de yine bir önceki trabzanın üzerinde 3 tane arka ikili trabzan var. Hemen diğer köşede de göstereceğim. Aralarda 3 zincirimiz var. Yani ortadaki, burada 8 tane trabzanımız var. Ortadaki 2 tane trabzanın üzerinde 3 3 6 şeklinde arka ikili trabzanlarımız var ve yine arada 3 zincirimiz var.
Şimdi yeni sırayla devam edeceğiz. Bu yeni sırayı sadece 5 kenarda ördükten sonra kol birleştirmesini göstereceğim. Şimdi ben diğer hırkamda 2 kat angora iplik kullandığım için ve 6 milimetre tığ ile ördüğüm için tabii ki ölçüleri biraz daha farklı oldu. Orada her model 10-11 santimetre olmuştu. Burada 8 santimetre oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla buradaki ölçüler tabii ki daha farklı. Bu şekilde ince ipler ve küçük numaralı tığlar kullanırsanız 3 modeli tamamladıktan sonra kol birleştirmesini yapabilirsiniz. Yani bütün bedenlere uygun olacaktır. Bundan da daha ince ip zaten kullanmazsınız. Çünkü koton iplerle örerseniz de yine hemen hemen 4 milimetre tığ ile örebilirsiniz. Şimdi bu modeli özellikle biraz, yani normalde ipe uygun olan tığlardan yarım milimetre, 1 numara büyük tığlar kullanarak örerseniz daha iyi olur. Çünkü 3 boyutlu bir model olduğu için model toplama yapıyor. Özellikle böyle yünlü iplerle çalışırken de yine model topladığı için yarım milimetre, 1 numara, yani elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre o şekilde tığ numaralarınızı ayarlarsınız, daha iyi olur. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Daha sonra hem kol birleştirmesini göstereceğim hem de ölçüler hakkında bilgi vereceğim. Evet, yine ortadaki şu, bakın şu köşede artık sıralarımız çoğaldığı için, bakın buradan biraz aşağıya doğru eğim olduğu için şu kısımda ya da burada başlayabilirsiniz. Trabzanlarınızı uzatarak yapabilirsiniz. Daha sonra yine köşeden önce de 3 tane grubumuzdan önce normal bir şekilde devam edebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha yükselti olacaktır. Şimdi tamamen şu köşelerde, yani tamamen de şöyle düz bir görünüm olması gerekmiyor. Çünkü katlayacağımız için, katladığımızda bu dengeyi sağlamış oluyor. Sadece biraz bu ortayı yükseltmemiz gerekiyor. Yani 3 kere de çıkarak ya da üçlü trabzan yapmamamızın sebebi de bu aslında. Yani tam olarak da şöyle dümdüz olmasına da gerek yok bu modelde. Evet, ben şimdi sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. 3 tane trabzan atlıyorum. Aralara yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Köşeler yine aynı şekilde 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Son sırayı toplamda 5 kenarda tamamladım. Bu şekilde şöyle görebilirsiniz. Şimdi burada son kenarımızda şu başlamış olduğumuz kenarımız, yani köşemiz ve burada da yine son köşeye gelmiş oldum. Burası bizim 6. kenarımız olmuş oluyor. Şimdi burada artık kol birleştirmesiyle devam edeceğiz. Hemen şöyle motifimizi terse çeviriyorum. Şöyle terse çevirdim. Şimdi burada son örmeye devam ettiğimiz için bu son köşemizden, ipimizin olduğu yerden şöyle tam karşısındaki köşeye şöyle getirdim ve katlıyorum. Bakın burası 2 zincirle yaptığımız için köşeleri dediğim gibi birazcık böyle eğimli oldu ama yine de düzgün oldu. Şöyle, yani 3 zincir çekerek başlasaydık burası tam düzgün duracaktı. Böyle yukarıya doğru kalkmayacaktı. Evet, şimdi biz burada kol birleştirmesini yapacağız. Şimdi ben 2 modelin anlatımını yaptığım için artık burada küçük bir şekilde birleştirmeyi yapacağım. Bu tarz bu metre uzunluğuna sahip iplerle ve tığ numaralarıyla ördüğünüz zaman şöyle hemen ölçelim. Burası bizim kolumuzun genişliği 16 santimetre. Yani bu buhar ütüsüyle 17 santimetre olacaktır. Şimdi bu çocuk boyu için yeterli ama sizler tabii ki ince ip kullanarak örmek isterseniz daha da güzel durur, çünkü ince iplerle. O zaman burada 3 modeli tamamlamanız gerekiyor. Şimdi burada modellerimiz 8 santimetre oldu. Diğer hırkamda, yani 2 kat ipimi, angora ipimi 2 kat yaparak ördüğüm diğer hırkamda ise bu model bölümü 11 santimetre, sanırım 12 idi, tam hatırlamıyorum. O yüzden burada şimdi 7-8 santimetre modellerimiz, şöyle bakın 16, 16'dan sonra diğer modelime tutuyorum, 23 santimetre olacak. Bu da S bedenden X large bedene kadar yeterli bir kol ölçüsü olacaktır. Yine kendiniz bunu ölçerek devam edebilirsiniz ama kalın ipler kullandığınız zaman, mesela alize midi, onu da kullanabilirsiniz. Hatta onunla bir tane örnek parçası örmüştüm. Onu da size birazdan göstereceğim. Alize midi de kullanabilirsiniz 6 milimetre tığ kullanarak. O zaman da 2 model yapmanız yeterli olacaktır. Tabii ki buhar ütüsünde hesaba katarak. Şimdi kaç model yaparsanız yapın, kapanışı yaparken
şu son arka ikili trabzanları yaptığımız sıradan sonra, yani bu şekilde bu ikinci sırada, şu ikinci sırada birleştirmenizi yaparsanız buradaki şu modelin bu kısmı daha güzel görünmüş oluyor. O yüzden sizler üçüncü modeli tamamladıktan sonra yine aynı yerde bu sırayı yapıp şu ikinci sırada birleştirmenizi şimdi göstereceğim şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi hemen birleştirme ile devam edelim. Evet, şimdi köşeden, şimdi beden genişliği ile ilgili de bilgi vereceğim ama dediğim gibi burada kol genişliğinizin 23 santimetre olması küçük bedenlerin biraz daha salaş kullanması, yani salaş olarak kullanabiliyor. Diğer bedenlere de daha iyi olmuş oluyor. Yani bu zaten dökümlü bir hırka. Yalnız modelden dolayı da çok da salaş, yani çok da akıcı durmuyor. O yüzden büyük tığ kullanarak örerseniz daha yumuşak olur. Bu ön trabzanlar üst üste geldiği için bu şekilde gördüğünüz gibi kalıp gibi duruyor. Buhar ütüsü yaptıktan sonra daha yumuşak oluyor ama yine de çok salaş bir hırka olmadı. Yani biraz daha böyle ceket görünümlü oluyor. Yine de dediğim gibi sizler hani bedenlere göre, iplerinize göre sıra sayılarınızı artık ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben diğer hırkada biraz içeriden birleştirme yapmıştım ama burada şimdi onu örmüş olduğum için hemen köşeden, bakın köşede 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Buraya geldim. Pardon, köşede sık iğne yapacağım. Çünkü 3 zincirimiz var. Şöyle. Şimdi karşı tarafa şöyle bir zincir çektim. Karşı tarafa bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Hemen buraya geldim. Tekrar köşenin içine 3 ikili trabzan. Şimdi şöyle ilmeğimi tığımdan çıkardım. Hemen sıradaki şu boşluktan ilmeğimi buraya çektim. Çok çekmiyorum. Bakın böyle çok çekersem trabzanın bu taraftan şöyle. Hemen buradan geniş bir şekilde ilmek almış oldum. Tekrar bir zincir çektim. Köşeden sonraki, şimdi burada 3 tane trabzanımı atlıyorum. Araya batarak 3 ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi çıkardım. Sıradaki boşluktan yine bu şekilde çektim ve bir zincir. Tekrar buraya geldim. 3 tane trabzanı atladım. Yine 3 ikili trabzan. Tekrar şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Yine 1 2 3 atladım. Araya battım. 3 ikili trabzan. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmemi yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi burada son şöyle 3 trabzanımı yaptım. Köşeden önceki son boşluğa bu şekilde battım ve ilmeğimi çektim. Şöyle bir zincir. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada 3 ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi burada hemen bir ip aldım. Şöyle bir zincirimi çektim. Daha doğrusu burası kol olduğu için bir zincir çekmeden, yani çok geniş olmasını istemiyorum. Şimdi burada hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle 3 ilmeğimi birlikte kapattım ve bir zincir çektim. Şöyle. Evet, bir zincir çektim. Şimdi şuradan batıyorum. Karşı tarafta da köşenin içine battım. Buradan bir ip aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten, bunu bir zincir çekmeden de yapabilirsiniz ama o zaman buradaki 3 ilmek biraz gevşeyebiliyor. Şimdi burada kaydırmamı yaptım. Tekrar bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi buradan ipimizi kesmeden de devam edebiliriz ama pardon. İpimizi kesmeden devam edebiliriz ama birleştirmenin buradan devam etmesini istemiyorum. Yani başladığımız yerin belli olmaması için. Zaten rengimizi değiştireceğiz. Hemen size şöyle ilk sıranın başlangıcını göstereceğim. Yani ilk sırayı birlikte yapacağız. Daha sonra
modele nasıl devam ettiğimizi görmüş olacaksınız. Şimdi şöyle hemen kol altından şurada saymanıza gerek yok, yani eşit olmasına gerek yok. Ya bu taraftan ya da bu taraftan şöyle kol altındaki boşluktan. Şimdi biz ilk 2 sırayı yaptık. Yine başlangıçtaki ana rengimizle ilk 2 sırayı yaptık. Şimdi aralardaki, yani ön trabzanlı sıralara geçmeden önce şu arada yapmış olduğumuz ilk kahverengi sıradayız. Yani bundan sonra bu şekilde devam edeceksiniz. Şöyle hemen 2 zincir çektim ve şöyle ipimi de gizleyerek buraya 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden burada bütün boşluklara 3 ikili trabzan yapıyoruz. Evet, kolları birleştirdiğimiz köşelerin olduğu yere geldim. Şimdi aralarda zaten zincir çekmediğimiz için buradaki her bir köşe boşluğuna da 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sizler 3 model yaparak, yani böyle ince iple çalışırsanız 3 model sırasından sonra kolu birleştirdiğiniz zaman uzunluğu biraz daha uzun olmuş olacak. Dilerseniz burada sadece yani bu 2 sırayla da bu şekilde bitirebilirsiniz. Yani tığ işi lastik yapabilirsiniz. Ya da ilk model sırasını, yani uzunluğunu ölçerek devam edebilirsiniz. Ya da bu şekilde yine modelimizi devam ettiriyoruz. Buradaki boşlukların sayısı farklı olabilir. Şimdi bu boşluklar bize yelpaze modelini yaparken aslında önemli sayıları. Şimdi onu da zaten ikinci model sırasında denk gelmediği için fazla veya eksik geldiğinde boşluklarımız, sık iğneyi yaptığımız boşluklarımız, ne yaptığımızı göstermiştim. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra ön trabzanları yaptığımız sıraya başlayacağız. Şimdi ben bundan sonra artık tam olarak devam etmeyeceğim. Hemen ön trabzanlı sıraları ve şu renkli sıradan bir tane daha yapacağım. Onları tamamlayacağım. Şimdi bir yandan konuşup bir yandan örünce böyle sürekli şaşırıyorum. Yani sıraları tamamladıktan sonra yelpaze modelinin nasıl denk geldiğine göstermek istiyorum. Şimdi şöyle yapabilirsiniz, hatta onun içinde. Şimdi artık bundan sonra daha fazla uzatmayacağım. Çünkü bedenlere sıra eklemeyi göstereceğim ve video gerçekten çok fazla uzayacak. Bedenlere sıra eklememiz daha önemli. Şimdi buradan modeli devam ettiriyoruz. Bu şekilde başladık. Burada son boşluğa da 3 ikili trabzan yapıp daha sonra burada kaydırmayla birleştirmemizi yapıp ipimizi uzun bırakarak yine arkaya çekerek kesiyoruz. Yine buradan ya buradan başlayabilirsiniz. Bu bağlantı yaptığınız yerden başlamayın. Çünkü orada ipinizin zinciri olmaz. İleriden başlayabilirsiniz. Yeni sırada da bir öncesinden, yani bu taraftan başlayabilirsiniz. Yani kol altından başlayarak yeni sıralara devam edebilirsiniz. Şimdi burada kahverengi sırayı yaptıktan sonra şimdi şuradayız. Artık buradan modeli bakarak takip edebiliriz. Daha sonra, pardon, sesim de gitmeye başlıyor. Daha sonra bu ön trabzanla sırayı yapacağız. Bundan sonra. Daha sonra bir tane daha kahverengili sıra. Sonra ikinci ön trabzan sırası. Ön trabzan sırasından sonra artık yelpaze modeline başlıyoruz. Şimdi burada köşelerde 8 tane yapmıştık. Kolda 8 tane yapmamıza gerek yok. Şimdi kolda bunu yaparken buradaki boşlukları öncelikle bakın 6 tane İkili trabzanımızı yaptıktan sonra bir sık iğne, 6 tane ikili trabzan, bir sık iğne. Benim diğer hırkamda bu ikinci modeli tamamladıktan sonra birleştirmiştim. Diğer hırkamda boşluklar nasıl oldu? Sona geldiğim zaman, yani burada 6 tane trabzanla başladım. Sonra tekrar buraya geldiğim zaman buraya 2 tane 6 tane trabzanım yan yana denk geldi. Ve ben o şekilde bıraktım onu. Şimdi sizler bunu yaparken yine şöyle ortadaki trabzanın üzerine sık iğne yapabilirsiniz. Yani 2 tane yelpaze yan yana gelebilir.
ortadaki trabzanın üzerine sık iğne yapabilirsiniz. Bu iki tane yelpaze modeli şu kol birleştirmemizin olduğu yerde yan yana gelmesin. O zaman yukarıya doğru böyle bir açılma olur. Çirkin görünür. Ama şu kısımlara geldiği zaman, yani kol altında kaldığı zaman, şu ortalarda, o zaman sıkıntı olmayacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Çünkü burayı artık 2 defa yaptık. Bir kez daha kolda yapmak istemiyorum. Sadece buna dikkat edelim. Şurada 2 tane yan yana yelpaze modeli gelince sık iğneyi trabzanın üzerine yapacaksınız. Fıstığı da yine trabzanın üzerine yaparak bu sırayı tamamlayacaksınız. Ve sonda şöyle yapabilirsiniz. Yani ben şu bölümü bitirdikten sonra kolda artık şu yelpaze modelini, yani fıstık sırasını bitirdikten sonra kaydırmalar yaparak kolu sabitledim. Yani bu içeriye ya da dışa doğru kıvrılma yapmadı. Burada kaydırmalar yaptım. Ya da şu sırayı da yine aralara trabzan yapmadan şurayı da bitirebilirsiniz. Yine kaydırmalar yapabilirsiniz ama ben burada fıstıklı sırayla bitirdim. Şimdi sizler kolunuzu uzun olsun istiyorsanız şu şekilde sadece şu bölümü, yine o hırkada önleri o şekilde bitirmiştim. Şu bölümü yaptım. Tığ işi lastik yapmadan şu bölümü yaparak da bitirebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Burada ben daraltma yapmıyorum. Bu modele çok böyle daraltma yaparak, yani manşet yaparak bir kol kenarı çok güzel duracağını düşünmüyorum. Yani bu şekilde bitmesi daha güzel. O yüzden şu bölümde bitirirseniz lastik görünümü alır. Bu şekilde bitirirseniz de böyle kenar görünümü alır. Çok güzel duruyor o şekilde. Dediğim gibi şimdi bu kolu burada bitireceğim. Artık ön bedene, arka bedene nasıl sıra eklediğimizi göstereceğim. Evet, şimdi bedene sıra ekleyerek devam ediyoruz. Şöyle hemen terse çeviriyorum. Bakın bu taraftan, çünkü başlamamız daha kolay. Bu taraftan başladığımız zaman bakın buradan başlayarak aşağıya doğru öremiyoruz. O yüzden şöyle çevirdim ve şurada hemen birleştirme yaptığımız yerden başlayacağım. Şimdi rengimi değiştirdim. Şimdi burada kolda gördüğünüz gibi yine kahverengiyle bir sıra yapmıştık. Şimdi bundan sonra aynı şekilde ön bedene sıra eklemeye devam edeceğiz. Yani kolda yine sıraları şaşırırsanız buradaki sıralamayla aynı şekilde ilerleyeceksiniz. Tek fark artık kolda köşeler olmadığı için şu sırada bakın, şuradaki ilk sırada bir tane trabzanın üzerine 3 tane arka trabzan yaptığımız sırayı kolda tekrar etmemize gerek yok. Çünkü burada artık köşeler yok. Yine bedenlerde bunu köşelerde tekrar edeceğiz. Evet, şimdi burada şu birleştirdiğimiz yer yakaya ve omza geldiği için şöyle bir boşluk, yani şu köşeden sonraki ilk boşluğun içinden başlayacağım. Hemen buraya bir sık iğne yapıyorum. Yine tabi tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şöyle ilk ilmeğin içinden aldım ve iki ilmeğimi birlikte kapattım. Şimdi burası şöyle yakaya hem arkada hem ön bedende burada yükselti oluşmaması için, biraz aşağıda durması için hemen şu sıradaki boşluktan devam ediyorum. Yani bu köşeden sonraki ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Hemen sıradaki trabzana atlıyorum. 3 ikili trabzan. Yani burada aslında tek fark buradaki bir ikili trabzanla başlamamız. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Şimdi 3 kenarda aynı şekilde tekrar edeceğiz. Köşelerde yine 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Şöyle bakın, buraya geldiğimiz zaman birinci köşede ve ikinci köşede aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman arka bedene ya da ön bedene, burası şu anda birleştirmediğimiz için fark etmiyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman şu bakın, biz birleştirmeyi
başlarken şurada bir trabzan yaptık. Şu köşeyi bıraktık. Şurada bir trabzan yaptık. Şimdi burada da aynı şekilde bitireceğiz. Buraya 3 tane ikili trabzan ve buraya da bir tane ikili trabzan yapıp hemen bir zincir çekip ipimizi keseceğiz ve ikinci sırada ön trabzanlarla devam edeceğiz. Şimdi ben bunu tamamlayıp geliyorum. Hemen yine böyle hatırlatmalar şeklinde sıraları ekleyelim. Yani bütün sırayı örerek videoyu uzatmamıza gerek yok. Hemen sıraya ekliyorum. Tekrar ikinci sırada nasıl başladığımızı göstereceğim. Sırayı tamamladım ve sona geldiğim zaman başladığımız şekilde bitirdim. Gördüğünüz gibi burada bir ikili trabzan yaptım ve bir zincir çekip ipimi kestim. Şu kısımda da köşe boşluğumuz var. Evet, şimdi tekrar ön yüze dönüyorum. Her sırada ipimizi değiştirdiğimiz için ön yüzden başlıyoruz. Çünkü ön trabzan yapacağız. O yüzden iplerimizi her zaman bu şekilde yeniden başlatıyoruz sırayı başlarken. Şimdi burada bir tane trabzanımız var. Hemen bu 3 trabzanla bir trabzanın böyle araya battım ve bir sık iğne yaptım. Yine buradan şöyle ilmeğimi aldım, uzattım ve bir ikili trabzan yaptım. Hemen buraya şöyle tığıma 2 defa ip aldım. Şöyle alttaki trabzandan, ortadaki trabzanın altından aldım ve üçlü trabzan yaptım. Hemen şöyle aldım. İplerimi gizlemiyorum. Daha sonra yakının etrafına yarım trabzan yaparken üzerine örerek gizleyeceğim. Şimdi sıradaki boşluğa atladım. Yine bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şöyle alttan alıyorum. Yine bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar bir ön üçlü trabzan yapıyorum. Boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım. Evet, sıradan devam ediyorum. Şimdi yine sona geldiğimiz zaman sonda 3 tane trabzanla bir trabzanımızın arasına yine bu başlangıçta olduğu gibi 3 tane trabzanımızı yapıp o şekilde sırayı tamamlıyoruz. Ben şimdi bitirdikten sonra yine size göstereceğim. İkinci sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi başlangıçta olduğu gibi yine sonda bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. Yani ilk boşluğun içine bir trabzan ve bu 3 trabzanın arasına yaptım. Yine bir zincir çekerek ipimi bu şekilde kestim. Şimdi ön yüze tekrar dönüyorum. Hemen rengimi değiştireceğim. Şöyle başlangıç ilmeğimi atıyorum. Şimdi burada başlangıçta 3 tane trabzanımız var. Yine bir tane trabzan yaparak başlayacağız. Şöyle ilk trabzanın üzerine battım ve bir sık iğne yaptım. Hemen şöyle sık iğnemizin ikinci ilmeğini içinden aldım. 2 ilmeğimi uzattım ve bir ikili trabzan yaptım. Şimdi zinciri çekmeden yine sıradaki boşluğa atlıyorum. Buraya 3 ikili trabzan. Tekrar sıradan devam ediyorum. Şimdi bu bedenlere sıra eklerken önemli olan başlangıç ve bitiş kısımları. O yüzden gördüğünüz gibi hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Bu bizim modelimizi üçüncü kez tekrar edişimiz. Yine kolda da bu kahverengi sırada bırakmıştık. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Yani buradaki sıralamayı takip edebilirsiniz. Evet, sırayı tamamlayıp tekrar geleceğim. Şimdi tekrar geldiğim zaman şu ön trabzan sıramızın ikincisinde tamamlayıp geleceğim. Çünkü burada bakın şimdi bir trabzanımız var. 3 tane trabzanımız var tekrar. Burada nasıl başladıysak ikinci sırada şu araya batarak başlayacağız. Bir trabzan, alttaki ön trabzanın altından alacağız. Tekrar bir ön üçlü trabzan, tekrar bir ikili trabzan. Yani şu sıranın aynısını yine bu kahverengi sıranın üzerine nasıl tekrar ettiysek şuradaki boşluktan başlayarak devam edeceğiz. O sırayı da tamamlayalım. Daha sonra yelpaze modelimize nasıl başladığımızı göstereceğim.
Evet, 2 sırayı da tamamladım. Hemen şöyle göstermek istiyorum başlangıcına tekrar. Bakın bu şekilde. Yine şöyle arka yüzde de bitirirken yine aynı şekilde bitirdim. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi yeni sırayla devam ediyoruz. Yelpaze sırasına başlarken nasıl başlıyoruz? Hemen onu göstereceğim. Şöyle tığıma bir ilmek attım. Şimdi modelimiz ön yüzden yapıldığı için aynı renkle devam ediyorum ama yine ipimi kestim. Başladığım yerden tekrar bağlayacağım. Bakın burada. Şimdi ilk trabzanın üzerine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi yelpaze modelimizin aralarda sık iğneler olduğu için başlangıçta da bu şekilde bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen sıradaki boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ben de boşluklara nasıl denk geleceğini bilmiyorum. Bunu sonda göreceğim. Hemen şöyle sıradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. Yani boşluğumuz ya tam gelecek, bu sık iğne yaptığımız boşluğumuz, ya da bir tane eksik gelecek. İki tane eksik olmuyor, yani bir tane oluyor. Ama şimdi biz başlangıçta burada sık iğne ile başladığımız için belki de tam denk gelecek. Saymadım şu anda boşlukları. Hemen devam ediyorum. Köşeye geldiğimiz zaman bir tane sık iğne yapıp daha sonra köşenin içine trabzanları yapmamız gerekiyor. 2, 4, 5. Dolayısıyla orada boşluğumuz eğer eksik gelirse yine şöyle trabzanın üzerine sık iğne yaparak, bunu sıraların arasında gösterdim. Tekrarlıyorum. Sık iğne yaparak yine köşeye 8 tane ikili trabzan yapacağız. Evet, köşenin olduğu yere geldim ve bir tane boşluğumuz eksik geldi. Yine son boşluğun içine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 4, 6. Şimdi köşeden önce hemen şu ortadaki ikinci trabzanın üzerine bir sık iğne yaptım. Tekrar köşenin içine 8 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi buradan dönerken ilk boşluğun içine sık iğne yapacağım. Yine sonda eksik geldiği zaman trabzanın üzerine sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet, bu sırayı da tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, üçüncü kenarın sonuna geldim. Hemen burada bakın, gördüğünüz gibi bir tane boşluğumuz arttı. Şimdi biz bu sıraya başlarken ön yüzde burada ilk trabzanın üzerine bir sık iğne yapıp ilk boşluğun içine 6 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi burada bu şekilde denk geldiği için hemen ben sıradaki boşluğa şöyle bir sık iğne yaptım. Daha sonra bakın buraya hemen şöyle batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Hatta şöyle bir tane de zincir çekeceğim. Çok aşağıya doğru eğim oluşmasın. Bir zincir çektim. Son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Yine modeli devam ettirirken burayı denk geldiği şekilde bitireceğim. Şimdi burada aslında bir sık iğne yaptım. Yine buraya da bir sık iğne yaparak bitirebilirdim ama buradaki şu düz olarak ilerleyişi devam ettirmek istedim. O yüzden bu şekilde bitiriyoruz. Hemen bir zincir çektim. Şimdi sizin model sıralarınız farklı olabilir. Boşluklar farklı denk gelebilir. Çünkü ben burada 2 tane model sırasını tamamladıktan sonra bedenlere sıra eklemeye başladım. Şimdi sizler burada 3 tane model sırasını tamamladıktan sonra burada bedenlere sıra eklemeye başladığınız zaman yine yelpaze modelini yaptığınızda boşluklarınız farklı şekilde denk gelebilir. Ama dediğim gibi ya bu şekilde denk gelecek ya da buradaki 6 trabzan buraya denk geldiği zaman yine son trabzanın üzerine bir sık iğne yaparak başlangıçta olduğu gibi bitirebilirsiniz. Evet, şimdi yine ön yüze dönüyorum. Hemen rengimi değiştireceğim ve kahverengiyle devam edeceğim. Artık son sırayı yapıyoruz. Son model sıramızı. Şimdi kolda da bu son model sırasıyla bitirdim ama burada tabii ki bedenlerin birleştirmesi var. Bu sıradan sonra onları da göstereceğim.
Şimdi burada sık iğne ile başlamıştım. Şimdi burada nasıl yapıyorum? Hemen şöyle bakın, bu sık iğnenin üzerine yine bir sık iğne yapacağım. Şöyle bir sık iğne yaptım. Bir ip aldım. Hemen arkadan, ilk trabzanın arkasından şöyle ilmeğimi aldım ve arka ikili trabzan yaptım. Evet, 6 tane arka ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bu sık iğnelerin üzerine fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Hemen şöyle bir ip aldım. Hemen sık iğnenin üzerine alttaki boşluktan batarak şöyle dörtlü fıstık yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi yine sıradan devam ediyorum. Bir ip aldım. Hemen aradan şöyle battım. Yine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arka ikili trabzanlar. Tekrar sık iğnenin olduğu yere geldim. Hemen dörtlü fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4. Evet, aynı şekilde sırayı tamamlayacağız. Yine köşelerde 8 tane arka ikili trabzanımız var. Sık iğnelerin üzerine de aynı şekilde bu fıstıkları yapıyoruz. Şimdi sona geldiğimiz zaman nasıl bitirdiğimi yine göstereceğim. Sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman gördüğünüz gibi burada bir tane sık iğnemiz vardı. Bir fıstık yaptım ve sonda da bir zincir çekip buraya bir ikili trabzan yapmıştık. Hemen bir zinciri çektim. Yine araya batarak, isterseniz trabzanın üzerine batarak da bir ikili trabzan yaparak sırayı tamamladım. Yeni sırada buraya 3 tane ikili trabzan yaparak devam edebilirsiniz. Yani arka ikili trabzanlar yapılacak yeni sıraya başlarsanız buraya da yine 3 tane ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayabilirsiniz. Ya da burada yükselti olursa, yukarıya doğru taşma olursa bir tane boşluğun içine bir tane de trabzanın üzerine trabzan yaparak 2 taneyle de tamamlayabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen ön yüze çevireceğim. Şimdi ben bundan sonra devam etmeyeceğim. Artık model yeterince anlaşılmıştır. Yani modeli 3 defa tekrar ettik. Şimdi bundan sonra bakın buralarda gördüğünüz gibi yakada da şöyle bir parmak aşağıda oldu. Hem ensede hem yakada. Burada yarım trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz. Bunu da göstereceğim birazdan. Hemen orada yakayı biraz yuvarlaklaştırıyorum çünkü. Şimdi burada şu son yapmış olduğumuz sırayla sıranın üzerine kaydırma yapmayı da göstereceğim. Bu sırayı kolda tamamladığınız zaman, yani şu sırayı da yaptığınız zaman orada da kaydırmaları nasıl yaptığınızı görmüş olacaksınız. Çünkü bu sıranın üzerinde yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir tekrar edecek olursam, bu tarz şöyle çevirelim, ters geldi. Bu tarz ince iplerle yaparsanız ve 4-4,5 milimetre tığ kullanırsanız, dediğim gibi 3 model yaptıktan sonra burada 2 sırayı yine aynı şekilde örüp kol birleştirmesini yapıyorsunuz. Burada ben 3. modeli devam ettirerek sıralar ekledim. Sizler 4. modeli devam ettirerek sıralar ekleyeceksiniz. Bu 4. modelle birlikte yeterli genişliğe ulaşmış olacak. Şimdi biz buraya bakalım. 21 santimetre. Bir modelimiz daha olduğu zaman şöyle 21-27 santimetre. Ayrıca önde yine ben şu kısımda bu 2 tane ön trabzan sırasını yapmadım. Sadece ilk ön trabzan sırasını tamamlayarak diğer hırkamda burayı bitirdim. Yani önde kenarları bu şekilde bitirdim. Şimdi birazdan yine kendi hırkamın üzerinde de göstereceğim. Şimdi burada bedenleri birbirine birleştirmeden önce 2 tane motifin aynısından örüyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Birisini bu şekilde koyuyorsunuz. Diğerini de bu tarafa çeviriyorsunuz. Altta kalan bölümler nasıl denk geliyorsa sizin ördüğünüz bölümlere göre, tersi düzü, o şekilde kolda yapmış olduğumuz birleştirmenin aynısını yapıyoruz. Yani burada şimdi sonda 2 sıra, bakın şimdi biz buradayız. Bu 2 sırayı tamamlayacaksınız bir bedende.
diğer bedende bu iki sıranın ilkini yapıp ikincisini kenarlarda devam ederken arka bedende şu ikinci sırayla, yani kolda nasıl bir kenara bıraktık o şekilde yine arka bedende de birleştirme yapacaksınız. Yani şimdi buradan başlayacaksınız. Buradan hemen şöyle hatta başlayalım. Hemen başlangıcı da göstereceğim. Şimdi benim zaten diğer parçam olmadığı için birleştirmeyi gösteremiyorum. Zaten koldaki aynı şekilde birleştirme yapıyoruz. Şimdi bu bizim ilk sıramız. Burada bakın yine sık iğne yapmıştım. Ben tekrar burada bir sık iğne yapacağım. Çünkü arka trabzanlarla devam edeceğiz. Şöyle ben iplerimizi de biraz sıkıştıralım. Şöyle ilk sık iğnenin üzerine yine bir sık iğne yapıyorum. Hemen ilk 6 tane arka ikili trabzanımız olacak. Şimdi ilkinin arkasından aldım. Şöyle ipim de bu tarafa geldi. Evet. Hemen arka ikili trabzanla başladım. Yani başlangıçta bir tane sık iğne yaptım. Sık iğnenin üzerine sırasıyla devam ediyorum. Bu şekilde arka ikili trabzanlar yapacağız. Aradaki fıstıkları atlayacağız. Bu arka ikili trabzanları yaparken yine şu son 2'de ya da şurada sonuncu, şurada ilk trabzanı biraz uzatarak yaparsanız her bölümde, çünkü o zaman biraz iniş çıkışları daha dengeli olmuş olur. Şöyle uzatıyorum gördüğünüz gibi. Hemen buraya atladım. Tekrar buradan uzatarak devam ediyorum. Şimdi ikincisinden itibaren normal yapıyorum. Çünkü yükseliyor trabzanlarımız. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayacağız. Yani ilk motifinizi şimdi benimle birlikte bu şekilde tamamladıktan sonra bu sırayı tamamlayacağız. İkinci sırayı da tamamlayacağız. Daha sonra diğer motifi yaptığınız zaman bu sırayı tamamlayacaksınız. İkinci sırayı da tamamlarken birleştirme yapacaksınız. Ama sadece arka bedende birleştirme yapacaksınız. Şimdi onu da birleştirme yaparken buradan başladığımız zaman, şimdi ben burada biraz öreceğim. Hemen size şöyle göstereceğim. Yine başlangıcını göstereyim sıranın da. Burada biraz ilerleyeyim bitirmeden. Yine en baştan tekrar göstereceğim. Şimdi burada artık son 2 sırayı aynı şekilde devam ediyoruz. Bu arka bedendeki genişliğimizi tamamlayacak. Yani bu son 2 sıra. Daha sonra ön bedenlere yine sıra ekleyeceğiz. Birkaç sıra daha, çok fazla değil. Evet, şimdi burası bu kadar yeterli. Şimdi bu ilk sıra. Yani bitirmeden önceki ilk sıramız. Aynı renkle devam edeceğiz ama benim şöyle bir kahverengim var. Hemen onunla başlayacağım. Yani burada da aynı renkle devam edeceğiz. Yine sarı renkle ikinci sıraya başlayacağız. Şimdi burada yine başlarken yeni sıraya burada artık sık iğnenin üzerine şöyle battım. Bir sık iğne, 2 zincir çektim. Artık bir trabzanla devam ediyorum. Şimdi burada hemen bir trabzanı yaptım. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi biz burada 1, 2, 3 tane atlıyorum. Bu ilk yapmış olduğumuz trabzanımız kenar trabzanı olmuş oldu. Yani ilk boşluğumuz olmuş oldu. Şimdi burada yine ben birleştirme yaparken nasıl yaptım? Şimdi diğer hırkamın üzerinde de bitmiş halini göstereceğim. Şimdi burada ilk başladığım an birleştirme yaptım. Çünkü bu taraftan örerken daha rahat birleştirebiliyorsunuz. Diğer motifinizin sıralarını, bu son 2 sırayı, hem bu sırayı hem de bu üzerine yapmış olduğumuz sırayı tamamladıktan sonra şu kolda olmuş olduğu gibi tekrar gösteriyorum size, detaylı anlatım olduğu için. Şu son 2 sırayı bu motifte tamamlayın. Yeni motifinizi tamamladıktan sonra buraya geldiğinizde, şimdi bu ilk trabzanı yapınca karşı tarafta, şimdi bakın burada, şimdi bu bizim ilk trabzanımız. 3 tane trabzanı atlayıp buraya 3 tane ikili trabzan yapınca arada bir boşluk oluşuyor. Şimdi o boşluğu karşıya bağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla karşıda bu 3 trabzanla bir trabzan arasında boşluk olacak. Bu 2 zinciri çektikten sonra ilmeğinizi çıkartın. O ilk boşluktan geçirip bir zincir çekip daha sonra buraya devam ediyorsunuz. Yani karşı tarafa önce ilk trabzanın ilk boşluğunu şöyle gösterelim bir de. Şimdi 3 trabzanı atladım, araya 3 trabzan yapıyorum. Evet, şimdi burada diğer bitirmiş olduğunuz motifte burası olmuş olacak artık.
Şimdi buraya bunu birleştirirken bu iki zinciri çektiniz. Bu boşluğa ilmeğinizle yine kolda yaptığınız gibi ilmeği buradan çekip bir zincir çekip daha sonra buraya gelip bu 3 trabzanı yapacaksınız bu motifte. Yani ben bunu anlatırken bu motifi birleştirme motifi olarak gösteriyorum şu anda. Diğer motif de bitmiş motif olarak. O yüzden yani karşılıklı o şekilde birleştirmeniz gerekiyor. Evet, şimdi yine 3 tane trabzan atladım. Yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi kahverengiyle ördüğüm için kafanız karışmasın. Bu bizim modeldeki kahverengi sıramız değil. Çünkü sarı ipimi kesmedim burada. O yüzden bununla devam ediyorum. Yani bu sırada aslında yine hardal sarısıyla yaptığımız sıra. Evet. Şimdi bu iki sırayı tamamlayıp arka bedeni bu sırayı yaparken hep aralarda bu 3 tane trabzanı yapınca ilmeğinizi çıkartıp karşı taraftaki şu boşluklara kolda yapmış olduğumuz gibi kaydırmalar yaparak birleştirerek bu ilk kenarı, burayı arka beden kabul ediyoruz artık. Bu ilk kenarı birleştiriyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da bu ilk kenarda şuraya geldiğimiz zaman bakın bu sıradan sonra şuradayız biz şu anda. Pardon, şuradayız. İkinci sıradayız. Şimdi bu ilk sırayı biraz önce şu başlamış olduğum şu ilk sırayı yaparken burada şu köşelerde unutmayalım. Buradan dördüncü ve beşinci trabzanın üzerine aralarda 3 zincir çekerek 3 tane arka ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane arka ikili trabzan yaparak bu ilk sırada zaten köşe oluşturuyoruz. Daha sonra burada köşeler biraz daha sivrilebiliyor. Artık hırkada bakın öne doğru gidiyor. O yüzden bu iki sırada köşelerde 2 zincir çekerseniz daha iyi olur. 2 zincir çekerek devam edebilirsiniz. Çünkü beden birleştirmesini yaptıktan sonra da artık dengeleyecektir. 3 zincir biraz daha fazla oluyor. Bu son 2 sırada 2 zincir çekin ve birleştirme yaparken de 1 zincir ilmeği çekin. Tekrar 1 zincir buraya gelerek birleştirme yapabilirsiniz. Şöyle bakın bu şekilde bu sırayı önce tamamlıyoruz. Daha sonra da bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, artık bundan sonrası sizlerin mantık yürütmesine kalmış. Ben elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Çünkü zaten diğer motifim yok. Şimdi bu sıranın üzerinde de kaydırmayı göstereceğim için bu iki sırayı tamamlamama gerek yok. Evet, bunu hemen söküyorum şöyle. Size diğer hırkamın üzerinde hemen arka bedende birleştirmiş olduğum bölümü de göstereceğim ama ondan önce şöyle kaydırmayı da göstereyim. Hiç bilmeyen arkadaşlar varsa. Şimdi kolda da bu sırayı bitirdikten sonra ya da etek ucunda böyle bitirirseniz artık buralar sizin kararınıza kalmış. Kaydırma yaparken hemen şöyle ilkin üzerinden battım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Lütfen yarım milimetre büyük tığ kullanarak yapın burada. Ya da elinizi gevşek tutarak. Bakın buradan ilmeğimi alıyorum. Şöyle yatay yaparsanız ilmekte tekrar küçülme olmayacaktır. Bakın bu şekilde. Çünkü şöyle yaptığınız zaman bu ilmek buradan tekrar ilmek alırken bu ipi çektiğimiz için burada gördüğünüz gibi hemen küçüldü. Dolayısıyla şöyle alıyoruz ve bu şekilde yatay tutarak kaydırma yapıyoruz. Yine buraya geldiğim zaman da fıstığın üzerine de kaydırmamı ya da şöyle atlayabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu şekilde kaydırmalar yaparak sırayı tamamlayabilirsiniz. Yani böyle bitirirseniz. Kol ucunu ben böyle bitirdim. Bakın kaydırma yapınca sabit durmuş oldu. Bu arka trabzanlarımız daha sabit durmuş oldu. Şimdi burayı sökeceğim. Hemen size bir kez de şu hırkamın üzerinde göstereyim. Evet, şöyle hırkamda çok büyük olduğu için gerçekten zorlanıyorum. Hemen şöyle koyalım. Bakın. Biraz önce size anlatmış olduğum son 2 sıra. Yani siz bir motifi tamamlayın, tamamını bitirin bu 2 sırayla birlikte. Daha sonra diyelim ki bu ilk motifiniz olsun. 2 sıra tamamlanmış. Daha sonra hatta ben size gösterdiğim motifi daha da düzgün çalıştım. Bu başlangıçları daha düzgün yaptım. Burada bir kez tecrübe ettiğim için daha düzgün bir anlatım oldu aslında. Burada yine bakın birleştirmeleri kolda olduğu gibi yaptım. Yani bunu ikinci motifi bu ilk sırasını yaptıktan sonra biraz önce anlattığım gibi bir trabzanı yapıp karşıdaki ilk boşluğa, daha sonra 3 trabzanı yapıp bakın karşıdaki boşluğa birleştirmelerimizi yaparak tamamlıyoruz. Evet. Şimdi arka bedeni böyle tamamladıktan sonra ön bedende devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Hemen şöyle göstereceğim. Şimdi arka bedeni birleştirdikten sonra bir tane ön bedende kenarımız var ve
İki kenar alt bedende iki bedenin birleştiği için iki kenar olmuş oldu ama burası tabii köşe olmadığı için bir kenar. Yani birincisi burası, köşeden dönüyoruz çok büyük olduğu için şöyle, burası da alt beden ve üçüncü kenarda karşı bedenin kenarı olmuş oldu. Şimdi burada devam ettim. Nasıl devam ettim? Birleştirme tamamen bitti. Şimdi bir de burada ön yüzden birleştirme yaptığımız için, şimdi ben biraz önce ön yüzden göstermiştim. Şimdi terse çevirdim. Ön yüzden birleştirme yaparken ilk sırayı birleştirerek devam edip sonra köşede bu şekilde tek bir motifte devam ederek sırayı tamamlıyoruz. Yani o üç kenarı tamamlıyoruz. Sonra bu artık birleşmiş oluyor. Birleştikten sonra yine ipimi kestim. Buradan bakın şu ilk iki sırayı tamamladım. Artık bunu 3 defa yaptık. Daha sonra bir tane şu bizim, bakın buradaki şu sıraya başlamış oluyoruz. 2 sıradan sonra bu sıraya başlıyoruz. Daha sonra ön trabzanla sıramız. Daha sonra da yine aynı şekilde. Bunu bu kadar büyük yapmak isterseniz ölçülere ve kullandığınız ipe göre böyle devam edebilirsiniz. Ben şuraya kadar devam ettim. Yani bir sıra ön ikili trabzan yaptım. Alttan aldığım için 2 sıra gibi görünüyor. Bakın burada bir sıra yaptım. Çünkü bu benim için yeterli oldu. 31 santimetre oldu neredeyse bir bedenin genişliği. İnce iple de yine dediğim gibi burada toplamda 3 model var. 3,5 model, yani 4. modele başlandı. Diğerinde de 4 modelle bunu tamamlamış olacaksınız. Bakın şöyle sayalım. Başlangıç 1, 2, kol birleştirmesini yaptım 2'den sonra. Daha sonra eklediğimiz sıralar, burada renkli olmadığı için kafanız karışmasın. Eklediğimiz sıralar, şimdi sizinle yapmış olduğumuz yelpaze sıraları, bu 3. model. Şimdi siz bunu ince iple yaparsanız 4 model olarak yapın. Ve bu 3. 3,5. Diğerinde de 4,5 model olması gerekiyor. Hemen onu da şöyle göstereceğim hemen. Bakın bu şekilde. Burada şimdi 1, 2, 3 tane var. Şu sırayı yaptığınız zaman 3,5 oluyor. Ben tabii ki küçük olarak anlattım. Biraz daha bütünü görebilmeniz için de bu şekilde anlattım. Ona rağmen yine de büyük bir motif olduğu zaman zaman kadraja yine sığmadı. Evet, şimdi bunu tamamladıktan sonra, yani şunu bütün kenarlarda tamamlıyoruz. Daha sonra alt bedende ilerleyeceğim için, yani ipinizi bir köşede kesin. Artık bu tarafa dönmeden sadece şu alt bedende bakın birleştirme yeri de nasıl olmuş onu da görebilirsiniz. Bu ilk ön trabzanlı sırayı ön bedenle etek ucuyla birlikte devam ettim. Daha sonra herhangi bir köşede artık buraya geldiğim zaman şu ilk ön trabzan sırasını, bakın buradan dönüş yaptım. Gördünüz mü? Buradan dönüş yaptım. Yani bu tarafa dönmedim. Yaka kenarına doğru dönmedim. Ön bedene dönmedim. Sadece etek ucunda bu iki sırayı ve modeli tamamladım. Bu şekilde ben diğer videoda 57 santimetre dedim ama buhar ütüsüyle 60 santimetre genişliğinde oldu. İpim olsaydı biraz daha devam edecektim. Bir tık daha devam edecektim. En azından şöyle 2 sıra daha yapıp yine tığ işi lastik tarzında bitirecektim ama ipim yetmediği için böyle bitirdim. Şimdi burada modeli tamamladım. Modelin ilk ön ikili trabzan sırası gördüğünüz gibi şurada da görüyorsunuz. Burada, ama modelin tamamını etek ucunda bitirmiş oldum. Evet, burada kaydırma yapmadım. Burada da yine hepsini bitirdikten sonra kaydırmalar yapabilirsiniz. Şu kısımda da burayı bitirdikten sonra şuradan başladım. Hemen onu da diğer motifin üzerinde göstereceğim. Yarım trabzanlar yaptım. Evet, sanırım anlaşılmıştır artık. Evet, şimdi yaka kenarını göstereceğim. Tabii sizin burada sıralarınız olacak. Hemen şöyle geldim, çevirdim. Şimdi burada boşluğun içine hemen bir sık iğne yapıyorum. Şöyle, pardon, tığıma başlangıç ilmeğimi yaptım. Şöyle ilk trabzanın ilmeğin içine battım. Tığıma öncelikle bir ip alıyorum. Direkt yarım trabzan yapacağım. Şöyle battım ve 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Şimdi burada şu ipimi bu tarafa çekiyorum. Üzerine örerek ilerleyeceğim. Boşluğun içine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Burada sizler 2 tane de yapabilirsiniz ama volanlanma olursa ona göre eksiltmeniz gerekiyor. İlk başta yaptığınız zaman, yani yatay boşluklara, ikili trabzanlara 2 tane yaptığınız zaman gergin gibi oluyor ama sonradan o düzeliyor. O yüzden çok fazla yapmayın, marullanma olur.
Şimdi burada bir tane boşluğa yaptım. 1, 2. Şimdi burada da bir tane boşluğa yaptım. Burada ikili trabzanımız var. Şimdi sık iğnelerimizde olduğu için ona bakıyorum. Yatay ikili trabzanlara 2 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ilmeklerimiz var, sık iğnelerimizde olduğu. Hepsinin üzerine bir tane yapıyorum. Şöyle yine burada ikili trabzanımız var. İkili trabzanın olduğu yerde 2 tane. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Birleşme yerlerine şöyle, ben şimdi batamıyorum burada. Elimi yatay tutuyorum. Yani 2 tane yapıyoruz. Yine şu kısımlara da küçük tığ numarası kullanarak tam ortasına, yani bu ikinciyi buralara da yapabilirsiniz. Yine ipleri gizleyerek yarım ikili trabzan yapıyorum. Yatay trabzanların içine 2 tane yapıyorum. Daha fazla yapmıyorum. Çok gergin olursa, bakın burada ilmeğimiz var, trabzanın olduğu yer, hemen içine yaptım. Tekrar boşluğa yapıyorum. Tekrar şimdi buraya geldim. Yani burada artık ilerlerken nasıl ilerlediğine bakın. Ona göre 2 ya da 3 yapabilirsiniz. Şöyle şimdi bizim ilk sıra eklemeye başladığımız yere geldim. Burası bu şekilde şöyle duruyor. Burayı biraz yuvarlak yapacağım. Şimdi boşluğun içine bir tane yaptım. Şöyle ikinciyi de yapacağım. Şimdi üçüncüyü şöyle yapıyorum. Bir tane aldım. İlmeğimi toplamadan bir ip aldım. Hemen sıradaki boşluğa, burada boşluk yok zaten. Trabzanımız var. Trabzanın üzerine battım. Buradan da bir ilmek aldım. Hepsini birlikte, bakın burada 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bu köşeyi biraz yuvarlak olması için yine trabzanların üzerine birer tane yarım ikili trabzan yaptım. Köşe boşluğunun olduğu yere geldim. Buraya bir tane yapıyorum. Şimdi burada arada sık iğnemiz var. Hemen karşı köşeye atlıyorum. Baktım burada boşluk oluştu. O zaman şöyle araya da yapalım. Bir tane. Sonra köşe boşluğuna tekrar bir tane yaptım. Gördüğünüz gibi düzgün ilerliyor. Şimdi köşe boşluğunda ortaya yaptığım için 2 tane yapmayacağım. Hemen trabzanın üzerine atlıyorum. Yine trabzanların üzerinden devam ediyorum. Şimdi yine burada, bakın şurada yine yuvarlak yapmamız gerekiyor. Bir tane şu boşluğa batıyorum. İplerimi şöyle gizleyeceğim. Ben burada şimdi çok rahat gizleyemiyorum ama şimdi buradan bir ilmek aldım. Pardon, burayı kapatmamışım. Şimdi bir ip aldım. Boşluğa batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tekrar bir ip aldım. Sıradaki şöyle boşluğa batıyorum. İki tarafında eşit olması gerekiyor. Hepsini birlikte topladım. Daha sonra devam ediyorum. Şimdi aynı yere bir tane daha yapacağım. Diğer tarafta da öyle yaptım. Hemen şu araya batıyorum. Bu iplerimizin üzerine örerek şimdi 2 tane yarım ikili trabzan, bazılarını ilmeklerin yani birleşme yerlerine yaptım. Evet, buraya da 2 tane yaptım. Tekrar buraya geldim. Burada sık iğnelerimiz var. Şöyle araya batıyorum. Tekrar buraya battım. Diğer tarafla da sayarak ilerleyebilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada bakın bir tane sık iğnemiz var. Geldim. Kaydırmamı yaptım. Direkt buradan kaydırmayla devam edebilirsiniz en son. Yakayı en son yaparsınız. Bu şekilde de kaydırmalarla devam edebilirsiniz. Evet, artık biraz yoruldum. Çekimde 4. günümüz. Günlük neredeyse 5 saat çekim yaptım. Size burada küçük görünebilir bir motif ama motif büyüdükten sonra her sıra 25 dakikada 30 dakikada örülebiliyor. Her sırada çekim masasına oturup daha sonra kalkıp, çünkü 25 dakika masada oturmak zorlayıcı olabiliyor. O yüzden sonrasında her 25 dakikada, her 30 dakikada 3-4 dakika ya da 5 dakika çekim yapıp, tabii çekim hatalı olursa yeniden çekimi tekrar ederek neredeyse günde 5 saat çalışarak bugün 4. gün. Artık gerçekten yoruldum. Rahatsızlığım da gerçekten bir türlü düzelmedi. O yüzden sesimin bozukluğu için de kusura bakmayın. Sizler çok istediğiniz için ben bunu yetiştirmeye çalıştım. Umarım yapabilirsiniz. Motifin aynısından yapıyorsunuz ve bu tarafa çeviriyorsunuz. Birleştirmeleri de gösterdim. Bundan sonrası artık anlamadığınız yerler varsa sizin çabanıza kalmış.
biraz da sizlerin de çabalaması gerekiyor. Biraz kendinizi yormanız, düşünmeniz, nasıl yaparım diye birazcık bakışınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bana Instagram'dan ulaşarak böyle resimler atarak sorabilirsiniz yine takıldığınız yerler varsa. Ve hırkaları yaptıysanız resimlerini de görmek isterim. Farklı renklerde nasıl durduğunu görmek isterim. Yine hikayemde de paylaşmak isterim. Evet, hırkamızın ve altıgen motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Bu şekilde yorumlarınız, beğenileriniz ve abonelikleriniz beni motive eder ve böyle güzel modellerin yapımı için gerçekten bu motive ile daha güzel ilerleyebiliriz. Daha güzel modellerle daha güzel videolar paylaşabiliriz. Birlikte çok güzel örgü modellerini yapabiliriz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.